Hepiniz hoş geldiniz. Benim ismim Oğuzhan ve bugün sizlere yüzlerce yıldır neredeyse tüm Anadolu medeniyetlerince kullanılmış, savaşçıların onsuz savaşa gitmediği, askerlerin ise her zaman erzaklarında bulundurdukları bir bitkiden bahsedeceğim. Romalılar bu bitkiye Herba militaris yani ordu bitkisi demişler. Yunanlılar ise yine bu anlama gelen Stratiotis'i kullanmışlar. Orta Çağ'da ise Knight's Milfoil tercih edilmiş, şövalyenin bin yaprağı. Amerikan İç Savaşı'nda bile kendine yer edinmiş bu bitki ve o zaman da ismine Soldier's Woundwort yani askerin yara otu demişler. Bitkinin bu isimleri almasının en önemli sebebi kanayan yarayı dakikalar içerisinde durdurabilmesi, pıhtılaştırabilmesi. Pansuman olarak kullanıldığı zaman kanamayı durdurmakla kalmıyor. Aynı zamanda enfekte olmasını da engelliyor. Şimdi gelin bu bitkiyi nasıl tanıyacağımızı, zehirli benzerlerinden nasıl ayırt edeceğimizi, hangi parçaların ne amaçlarla kullanıldığını beraber inceleyelim. Efsaneye göre civan perçemi, Truva kahramanı Aşil tarafından askerlerini ve arkadaşlarını iyileştirmek için defalarca kullanılmış. Homeros'un İlyadası 11. kitapta geçen bir konuşmaya göre Aşil bu bitkinin şifalı özelliklerini Yüce Centaur Chiron'dan öğrenmiş ve arkadaşı Patroklos'a öğretmiş. Civan perçeminin ismi kesin olarak İlyada'nın hiçbir yerine geçmese de bitki bilimciler ve tarihçiler bu bitkinin civan perçemi olduğu konusunda hemfikirler. Bu gördüğünüz bitki bir civan perçemi. Civan perçemi Haziran-Temmuz aylarında çiçekleniyor. Çiçekleri beyaz, sarı, kırmızı, pembe bir sürü renkte olabiliyor. Bu türün çiçekleri beyaz. Civan perçemi papatyagiller familyasından. Bitki toplamaya yeni başlayanlar için ideal bir bitki. Çünkü ayırt etmesi oldukça kolay. Ona benzeyen fazla bitki yok. Achillea millefolium Latince ismi. Millefolium bin yaprak demek. Gövdesindeki yapraklardan birini kopardım. Bir sürü küçük yaprakçıya sahip olduğunu görebilirsiniz. Bitkinin gövdesi tamamen bu yapraklarla kaplı. Kuş tüyünü andırıyor, yumuşacık. Daha da aşağı indiğimiz zaman bitkinin toprağa yakın kısımlarından çok daha büyük yaprakları alabiliriz. Biraz toplayıp yakından bakalım. Civan perçeminin yaprakları çiçek açtıktan sonra toplandığında böyle büyük, canlı oluyor. Yapraklara yakından baktığımızda bir kuş tüyünü andırdığını görebiliyoruz. Gölgesine bakın. Binlerce küçük yaprağa sahip gibi. Bu yaprağı salatalarda kullanabilirsiniz. Lakin tadı oldukça şu an acı. Her damağa hitap etmez. Eğer ilkbahar aylarında toplarsanız salatalarda kullanabilirsiniz. Bu vakitte sadece çay yapılır, kremi, merhemi yapılır. Ben de kendime biraz topladım. Bunları kurutup çay ve baharat yapacağım. Dediğim gibi bitki toplamaya yeni başlayanlar için oldukça güvenli bir bitki. Çünkü böyle yapraklara sahip çok bitki yok. Çiçeklerine bakalım. Papatyagiller familyasından. Her bir çiçek 5 tane taç yaprağa sahip. İyice yakından bakmanız lazım. Civan perçemini yapraklarından kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Ama çiçeklerine direkt bakarak daha yeterince tanımıyorsanız karıştırabilirsiniz. Mesela elimde şöyle bir bitki var. Yine ayırt edici özellikleri çok fazla ama yukarıdan bakıldığında ikisi de beyaz çiçeklere sahip. Civan perçemi papatyagiller familyasından ama karıştırabileceğiniz bitkilerde hepsi maydanozgiller familyasından. Maydanozgiller familyasında çok zehirli bazı bitkiler de var. O yüzden şimdi öğreteceğimi iyi dinlerseniz civan perçemini asla karıştırmazsınız. Bu bir yabani havuç. Maydanozgiller familyasından. Bu da yenilebilen bir bitki. Ama baldıran otu da bu familyadan. O yüzden karıştırmamanız oldukça önemli.
Papatyagiller familyasındaki civan perçemiyle maydanozgiller familyasındaki herhangi bir bitkiyi ayırt edebilmeniz için yapmanız gereken tek şey şu. Maydanozgiller familyasındaki bitkiler tek bir noktadan dağılır ve bir şemsiye oluşturur. Burada önemli olan çiçeğin tek bir noktadan dağılmaya başlaması. Bu noktanın altında, baş parmağımın altında başka çiçek yok. Hepsi buradan dağılmaya başlamış. Ama civan perçeminde durum bu şekilde değil. Civan perçeminde sapın herhangi bir yerinden çiçekler kümelenmeye başlar. Ve bu en büyük ayırt edici özelliktir. Eğer sizin çiçeğiniz tek bir yerden dağılıyorsa bu büyük ihtimalle maydanozgiller familyasından bir bitkidir ve civan perçemi değildir. Zaten kokuları da büyük ayırt edici bir özelliğe sahip ama kesinlikle tadarak ayırt etmeye çalışmayın. Çünkü bu bir baldıran otu olsaydı sizi saatler içerisinde öldürebilirdi. Bu bir yabani havuç neyse ki. Yapraklarını bu şekilde toplayıp bağlayabilirsiniz. Ben bu şekilde asacağım ve kurutacağım. Bu şekilde çok kalabalık toplarsanız ortası çürüyebilir. Azar azar bağlayın ya da şu aralarını iyice açın. Yani şöyle olursa, sıkı olursa orta kısmı nemden çürüyebilir. Kanamaları durdurmak için bu bitkiyi kullanmak isterseniz bunu bir lapa haline getirmeniz lazım. Doğada bunu yapmanın en kolay yolu bir yaprak alıp iyice çiğnemek. İyice çiğnedikten sonra yaranın üzerini kapatıp basılı tutun. Bir kumaş yardımıyla bağlayabilirsiniz. Tıpkı yaprakları gibi çiçekleri de bu amaçla kullanılabilir. Ya da bir yanınızda havan veya taş varsa onlara da ezebilirsiniz. Tadı oldukça yoğun olacaktır. Çiğnerseniz yutmamaya özen gösterin. Zararı olacağından değil ama tadı pek hoşunuza gitmeyebilir. Civan perçeminin kanayan yaraları durdurmakta çok etkili olduğu bilinen bir gerçek. Ama bunun dışında başka özellikleri de var. Bunlardan biri adet sancılarına çok iyi gelmesi. İbrahim Saraçoğlu'na göre adete bir hafta kala bu bitkiden 1 ya da 2 bardak çay her gün içilirse adet oldukça sancısız geçiyor. Bitkinin çayı halk arasında soğuk algınlığına da iyi geldiği biliniyor. Bu yüzden bir kış çayı aynı zamanda. Doğumu hızlandırmak için de kullanılmış. Civan perçemi paganizmde de kendini yer etmiş. Bu bitkinin kötü ruhlardan koruduğunu, bir mekanı kötü ruhlardan temizlediğini veya 3. gözü açmakta kullanıldığı da yazılanlar arasında. Tüm bunları denemedim. Tek denediğim orman gezilerimde kendimi yaraladığım zaman kanı pıhtılaştırma amacıyla kullanmak oldu. Ve civan perçemi bu konuda gerçekten çok etkili. Kanamayı anında durdurmakla kalmıyor. Aynı zamanda yaranın enfekte olmasını da engelliyor. Çünkü antibakteriyel, antimikrobiyal özellikleri var. Anti-enflamatuar özellikleri de var ki bu bir böcek ısırığında da kullanılabileceği anlamına geliniyor. Eğer doğadaysanız ve yanınızda hiçbir ilaç yoksa bir böcek ısırığında veya yaralanmada bu bitkiyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tabii şöyle bir şey de var. Papatyagiller familyasındaki bitkilerin çoğuna insanlar alerjiktir. Bu yüzden civan perçemini daha önce hiç kullanmadıysanız yüksek miktarda alerjiniz olabilir. O yüzden eğer doğada karşınıza çıkarsa ve kullanmayı düşünüyorsanız dikkatli olmanızı öneririm. Aynı zamanda civan perçemini uzun süre boyunca yüksek dozlarda kullanırsanız deriniz güneşe karşı daha hassaslaşmaya başlar. Bu da sizin için iyi olmaz. O yüzden özellikle alerjiniz varsa, hamileyseniz ve yüksek dozlarda kullanıyorsanız yapmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gezilerde görüşmek üzere.